Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için tam da mevsimiyken yemelere doyamayacağınız çok lezzetli bir beyaz lahana sarması tarifi hazırladım. Hazırlamış olduğum iç harçla lahana sarmasının lezzeti daha da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişen çok lezzetli bir sarma tarifi hazırladım bugün sizlere. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Sarma yapacağınız lahanayı seçerken öncelikle bu şekilde hafif ve sık olmayan, sert olmayan bir lahana olmasına dikkat edelim. Ben öncelikle beyaz lahanamın bu dışındaki 2 tane yeşil yaprağını çıkartıyorum. Bunları sarmamda kullanmayacağım. Daha sonra beyaz lahanamın bu ortasındaki kök kısmını bir bıçak yardımıyla derince çizik atarak güzelce kesiyorum. Kestikten sonra lahanamı böyle yapraklarını ayırmak daha kolay olacak çünkü. Derince bir kesik atarak bu kök kısmını çıkardım. Benim almış olduğum beyaz lahana gördüğünüz gibi böyle sık sert bir beyaz lahana değil, tam da sarmalık bir lahana. Siz de bu şekilde bir lahana seçerseniz hem yapraklarını ayırmanız hem de sarmanız daha kolay olacaktır. Sert bir lahana alırsanız saracak yaprağı daha az çıkacaktır. Çünkü onların orta kısmı da sert böyle kıvırcık oluyor. Daha çok sert lahanalar turşu yapmaya ve yemek yapmaya uygun oluyor çünkü. Beyaz lahanamın tüm yapraklarını böyle orta göbek kısmına kadar çıkardım. Şimdi de büyükçe bir tencere ocağımın üzerine aldım ve içerisine su doldurdum. Tam böyle ağzına kadar doldurmaya gerek yok. Ardından kaynayan suyumun içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Eklemiş olduğum tuz da lahanaların acılığını alması için. Şimdi kaynayan suyumun içerisine lahana yapraklarımı yerleştiriyorum. Çok miktarda koymayacağım ben. Böyle 5-6 tane lahana yaprağı koyarak ve sonrasında da kevgirle böyle üzerine bastırarak her yerinin sıcak suya temas etmesini sağlıyorum. Ve sonrasında da böyle bir çatalla da tutarak lahanaları alt üst ediyorum. Lahanaları çok uzun süre haşlamayalım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar haşlamamız yeterli olacaktır. Çok uzun süre haşlarsanız da lahanalarınızı sarmakta zorluk çekersiniz. Şimdi gördüğünüz gibi lahanalarımı böyle kevgirle güzelce süzerek bir tepsinin içerisine alıyorum. Ve ardından kalan tüm lahanalarımı yine aynı şekilde sıcak suyun içerisinde 2-3 dakika boyunca haşlayarak çıkartıyorum. Kanalımda geçen sene yaptığım bütün olarak haşlamış olduğum lahana sarması tarifim de var. Dilerseniz onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. Onu da inceleyebilirsiniz. Evet, tüm lahana yapraklarımı suda haşladım ve bunları kenarda soğumaya bırakıyorum. Ben de şimdi sarmamın iç harcını hazırlayacağım. Bunun için 1 su bardağı pirincimi ve 1 çay bardağı kadar da bulgurumu süzgecimin içerisine alıyorum. Öncesinde pirinç ve bulguru güzelce yıkayıp süzdüreceğim. Ben tüm sarma ve dolma harçlarında pirinç ve bulguru karışık olarak kullanıyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı öneririm. Güzelce yıkayıp süzdürdüğüm pirinç ve bulguru şimdi kasemin içerisine aktardım ve ardından içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Ben lahana sarmamın iç harcını bugün kıymalı olarak hazırlıyorum ve bu aşamada da 200 gram kadar kıymayı yine kasemin içerisine aktardım. Bir de lahananın lezzetine lezzet katacak dondurucumda hazır bulunan iç yağsını da içerisine ekliyorum. Onu da rondoda şöyle güzelce çektikten sonra bu kıvama getirdim. Ve ardından içerisine yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağ koyuyorum. Ben sıvı yağ fazla koymadım çünkü iç yağda olduğu için yağlı bir iç harcı olacak. Ve soğanı da bol miktarda kullanıyorum ben. Büyükçe bir boy soğanı yemeklik olarak yine doğradım ve iç harcımın içerisine ekliyorum. Bu aşamada 3-4 diş sarımsak da kullanıyorum. Sarımsak da ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ben biber ve domates salçasını karışık kullandım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Sarma iç harcına ince kıyılmış maydanoz ve nane de çok yakışıyor. Onları da ekledikten sonra şimdi de baharatlarını ilave edeceğim. Ben bugün birer tatlı kaşığı kırmızı pul biber, karabiber, tatlı toz biber, kimyon ve kuru nane ilave ediyorum.
Sizler damak tadınıza göre varsa sevdiğiniz başka baharatlar onları ekleyebilirsiniz. Burada da 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzum var. Tuzumu da ekledikten sonra şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Ve ardından iç harcımı böyle elimle güzelce karıştırarak tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. İçerisinde iç yağ ve kıyma olduğu için yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu şekilde karıştırdım. Ve kavurmadan yaptığım bu iç harcının lezzeti de ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Sizler de bu iç harcını tüm lahana ve sarma tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sarma iç harcımız kenarda dinlenirken biz de yapraklarımızın bu ortasındaki kök kısımlarını bıçakla keserek hazırlayalım. Bu şekilde bıçak yardımıyla ortasındaki kalın kök kısımlarını mutlaka çıkartalım ki sarmamızı kolaylıkla sarabilelim. Ortasındaki kalın kök kısımlarını kestikten sonra lahana yapraklarımı da yine sarabileceğim boyutlarda keserek kenara alıyorum. Lahana yapraklarını çok küçük parçalar halinde kesmeyin ki sararken zorluk çekmeyin. Şimdi ben bu kök kısımlarını da yine bıçakla doğrayarak hazırlıyorum. Ben bu kök kısımlarını da sarma yapacağım tencerenin alt kısmına döşüyorum ve sonrasında böyle üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek yemeyi çok seviyorum. Bu tabii ki tercihe kalmış. Sizler bu şekilde yapmayabilirsiniz. Doğramadan bütün olarak da tencerenin alt kısmına yerleştirerek lahananızın pişerken dibine yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi böyle doğruyorum ve sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurtla tüketmeyi çok seviyorum. Bu şekilde hazırladım ve sıra geldi sarma işlemine. Hazırladığımız iç harcın içindeki pirinçler çiğ olduğu için böyle 1 tatlı kaşığı kadar iç harçtan koymanız yeterli. Çok fazla iç harcı koymayın ki pişerken sarmalarınız patlamasın. Gördüğünüz gibi 1 tatlı kaşığı kadar koymuş olduğum iç harcımı lahana yaprağımın üzerine doğru böyle uzunca bir şekilde koyuyorum. Ve sonrasında kenarlarını hafifçe katlayarak da son şeklini verip sarmalarımı sarıyorum. Benim için beyaz lahana sarmasını yapmak diğer sarmalardan çok daha kolay oluyor. Sizin için de öyle mi bilmiyorum ama ben beyaz lahana sarmasını yapmayı çok seviyorum. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz destek olmak için abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz de eğer beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tariflerimden önceden haberdar olmak isterseniz eğer bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Tüm lahana yapraklarımı güzelce sardım ve sonrasında tenceremin içerisine yerleştiriyorum. Çok böyle sıkı sıkı yerleştirmiyorum. Ben gelişi güzel olacak şekilde tencerenin içerisine diziyorum. Ben bugün sarmamı döküm tencere içerisinde pişireceğim. Döküm tencerede pişirdiğim için de daha kısa sürede ve daha güzel pişiyor. Bu arada vermiş olduğum iç harç malzemelerine göre benim birazcık iç harcım arttı. Onu da yine ertesi günlerde biber ya da kabak dolması içerisinde kullanacağım. Evet, tüm sarmalarımı tenceremin içerisine dizdikten sonra sıra geldi sosunu hazırlamaya. Ben sarmamın sosunu biraz böyle yağda kavurarak hazırlıyorum. Yani salçanın çiğ kokusunu sevmediğim için kavurmayı tercih ettim. Birer tatlı kaşığı yine biber ve domates salçamı tenceremin içerisine biraz da sıvı yağ almıştım. Böyle 1-2 dakika kadar kavuruyorum ve sonrasında içerisine su bardağıyla 2 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Suyunu ekledikten sonra tuzunu ve biraz da ben acı sevdiğim için pul biberini ilave ediyorum. Sizler bu aşamada varsa sevdiğiniz farklı baharatlar onu da ekleyebilirsiniz. Bir taşım kaynattıktan sonra tenceremin artık altını kapatıyorum ve sarmamla sosumu buluşturuyorum. Sonrasında da hazırlamış olduğum salçalı sosumu sarmalarımın üzerine güzelce gezdiriyorum.
2 su bardağından fazla miktarda su kullanmayın. Fazla kullanırsanız pişme esnasında böyle kenarlarından taşma yapabilir. Bu ölçülerde 2 su bardağı kafi oluyor. Ben böyle yine pişerken dağılmasın diye de üzerine bir servis tabağı kapatıyorum ve sonrasında tenceremi ocağımın büyük gözüne pişirmeye bırakıyorum. Sarmaları ocağın büyük gözünde ilk önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da altını kısarak kısık ateşte pişirdim. Ben 30 dakika piştikten sonra üzerindeki servis tabağını aldım ve sonrasında pişirmeye devam ettim. Ve toplamda 40 dakikada benim sarmalarım çok güzel bir şekilde pişmişti. Şöyle de yakından size göstermek istiyorum. Böyle lokum gibi pişti ve hiçbir şekilde dağılmadı. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.